nedir? Hristiyanlığın 3 büyük mezhebinden biridir. Yunanca orthos, doğru ve doxa, inanç kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Doğru inanç anlamındadır. Doğu Kilisesi'nin güttüğü mezhep ve bu mezhebe uyan kişi demektir. Ortodoksluk dışındaki diğer iki mezhep Katoliklik ve Protestanlıktır. Ortodoksluk 1054 yılında Roma'dan ayrılmıştır. Herhangi bir alanda geleneklere sıkı sıkıya bağlıdır. Vahye ve meşru kilisenin kararlarına uygun doktrin ve düşüncelerin tümüne Ortodoksluk denir. Batı dillerinde Sünni Müslümanlar için doğru inanç sahibi anlamında Ortodoks terimi kullanılır. Hristiyan dünyasında hatalı olduğunu ve doğru görüşten saptığını kabul etmeyen hemen her kilise bir bakıma kendisini Ortodoks diye tanıtır. Ortodoksluk kendini meşrulaştırmak için kuruluşunu Hazreti İsa'ya kadar götürür. Benzer şekilde İslam dünyasında da bazı tarikatlar kendilerini Peygamberimize ya da Hazreti Ebubekir'e kadar götürür. 9. yüzyıldan sonra Slavlar arasında yayılmaya başlamıştır. Aynı yüzyılda Bulgarlar ve Sırplar da Ortodoksluğu kabul etmişlerdir. Rus Ortodoks Kilisesi 1917 ihtilalinden sonra patriklik haline getirilmiştir. Buradaki patrik en yüksek rütbeli piskopos anlamındadır. Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki ilişkilerin bozulması da bu döneme rastlar. Ortodoksluğun en büyük ruhani lideri Ortodoks Cihan Patriği, yani Patrik Ekümenik, Ökümenik de yazılabiliyor, İstanbul'da Fener'de oturur. Buradaki ekümenik kelimesi evrensel, tüm alemi kapsayan anlamındadır. 1453'te Bizans İmparatorluğu Müslümanların eline geçince Patriklik, Ortodoks Osmanlı münasebetlerinin resmi kurumu olarak görev yapmıştır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman Patriği de himayesine almıştır. Böylece bir Katolik Ortodoks ittifakını ve iki kilisenin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı tek bir cephe oluşturmasını önlemiştir. Ortodoksluğun diğer patrikleri İskenderiye, Kudüs ve Antakya'dır. Zamanla cemaatler arasında baş gösteren dini anlaşmazlıklar Doğu Ortodoks Kilisesi'nde de bölünmelere yol açmıştır. İstanbul Ortodoks Kilisesi, Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Süryani Ortodoks olmak üzere başlıca 3 kola ayrılmıştır. Rumlar İstanbul'u, Ermeniler Erivan'ı, Süryaniler de Mardin'i merkez edinmişlerdir. Tanzimat Fermanı'nın 1839'da ilanı üzerine Osmanlı İmparatorluğu hudutları içerisinde yaşayan Ortodoks azınlıklara da diğerlerine tanınan haklar fazlasıyla verildi. Ancak bunlar, yani Ortodokslar, Osmanlı İmparatorluğu'nun toleransını kötüye kullanarak özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Müslümanlar aleyhine faaliyet gösterdiler. Din perdesi adı altında Anadolu'da Büyük Yunanistan'ın kurulması amacıyla gayret gösterdiler. 1962'de Papa 23. Johannes'in gayretiyle Ortodoks ve Katolik kiliselerinin birleştirilmesi cihetine gidildi. Eylül 1963'te Rodos'ta toplanan Ortodoks Kiliseleri Konferansı'nda bu görüş benimsendi. Neticede Ortodoks Kiliseleri Başpatriği Athenagoras ile Papa 6. Paulus Kudüs'te Ocak 1964'te ve Aralık 1965'te olmak üzere 2 kez buluşarak 900 yıl önce konan aforozu geri aldılar. Aforoz, Hristiyan din kardeşliğinden ve kiliseden çıkarılma cezasına verilen addır. Bununla birlikte her iki kilise de biri diğerine bağlı olmaksızın varlığını bağımsız olarak sürdürmektedirler.
Son Fener Rum Patriğinin ölümü üzerine boşalan patriklik makamına Ekim 1991'de Dimitri Bartolomeos seçilmiştir. Ortodoksluğun başlıca özellikleri şöylece sıralanabilir. Patrik, ruhani başkandır. Papa, Hazreti İsa'nın vekili değildir, insan olduğu için yanılabilir. Ruhul Kudüs, oğul yoluyla babadan çıkmıştır. Hristiyanlık tarihinde ancak 325 ile 787 yılları arasında yapılan ilk 7 konsil geçerlidir. Konsil ne demek? Katolik Hristiyan literatüründe dini meseleleri tartışıp çözmek üzere bir araya gelen yüksek düzeydeki din adamları kuruluna verilen isimdir. Hazreti Meryem, Hazreti İsa ve azizlerin kutsal tasvirleri yani ikonalar saygıya değerdir. Her ülke kendi diliyle ibadet edebilir. Haç sağdan sola doğru çıkarılır, kolları eşit uzunlukta olmalıdır. Evharistiya ayininde ekmeğe maya, şaraba su katılır. Buradaki Evharistiya ayini nedir? Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki gece havarileriyle yediği son akşam yemeğinin anıldığı ayindir. Vaftizden hemen sonra konfirmasyon yapılmalıdır. Konfirmasyon ne demek? Daha önce vaftiz edilmiş ve Hristiyanlığı kabul ettiğini kilisede cemaat huzurunda ilan etmiş olan ergenlerin bu imanlarına devam ettiklerini, engellere ve imtihanlara rağmen imanlarında sabit olduklarını tekit etmeleri, yani kuvvetlendirmeleri, sağlamlaştırmaları ve onların imanlarının papaz tarafından onaylanmasıdır. Keşiş, piskopos ve patrikler evlenemez. Keşiş nedir? Hayatını manastırda geçiren, hiç evlenmemiş papazdır. Peki piskopos nedir? Papazlığın en üst aşamasına ulaşmış olan, belli bir bölgenin din işlerini yürüten papazdır. Buna karşılık papazlar evlenebilir. Araf, ahiret hayatına geçişte günahkar kişinin kısa süreli bir bekleme yeridir. Ortodokslar ibadetlerinde ikonalara saygı gösterirler. Ancak ikonalara tapmazlar. İbadet yalnız Allah'a yapılır. İkonaların bazı zamanlar ibadet vasıtası olarak kullanıldığı olmuştur. İkonası olmayan Ortodoks kilisesi yoktur denilebilir. İnançlarına göre kilisenin başında İsa Mesih yer alır. O yerlerin ve göklerin sahibi sayılır. Ortodokslara göre Kitab-ı Mukaddes ve kilise geleneği imanın kaynağı ve rehberidir. Günlük, haftalık ve yıllık olarak düzenlenen dualar, yortular ve oruçlar inanan kişilere Hazreti İsa'nın hayatını daima hatırlatma gayesini taşır. Buradaki yortu Hristiyan bayramlarına verilen isimdir. Allah cümlemize rızasına uygun bir hayat nasip etsin inşallah.